Benim için finans ve finansal özgürlük para ve paranın satın alabileceği şeylerden çok daha yüksek. Evet, mutluysan ve aynı zamanda fit bir bedenin varsa onun keyfini daha iyi çıkarabilirsin ama Peki kadınların parayla olan ilişkisini nasıl görüyorsunuz? bozuk. Şu anda mesela kendi hayatımda en zorlandığım şeylerden, alanlardan biri bu. Özellikle para konusunda aynı bilinçte olmayan iki insan aynı ortamda olduğunda ben bir para kanalıyım, ben bir para mıknatısıyım. Merhaba, İngiltere'de biliyorsunuz bizim pikniklerimiz çok meşhur. Piknik modunda Prosecco'muz bekliyor bizi. Piknik modunda bölüm 3'e geçiyoruz. Bu bölümümüz finansal özgürlükle Hadi ilgili bakalım. Nevşe Hanım. İlk sorumla başlıyorum. Sizce finansal özgürlük nedir? Finansal özgürlük bir kişinin yarın ne yapacağım diye düşünmemesi ve kazancının gelirini geçmesi, harcayabileceğinden daha fazla kazanabiliyor olması ve oluşturduğu pasif gelir sistemlerinin de onun hayatını hiç çalışmasa bile idame ettirecek duruma gelmesi. Evet. Peki 35 yaşında bu özgürlüğe eriştiniz. Hı hı. İlk hissiniz neydi? Başka bir seviye atlamak gibi. Bence bir dönüm noktasıydı benim hayatımda. Mucize kursu öncesi Fatma, sonrası Fatma diyebilirim. Hani kelimelere nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama şu, yani gerçekten kendisi olabilme özgürlüğünü kazanması Fatma'nın. Çünkü hep farkında olmadan ya burada bunu mu yapmalı, etmeli, yapmalı mı yoksa herkesi memnun etmeli mi konusunda özellikle Fatma takılıyordu. İlk kez Fatma aslında orada bu kadar temiz bir aynaya bakarak kendini görme fırsatına erişti ve orada baktığında çok büyük bir şükür, minnet. Hani bunun gerçekten kelimelerle anlatabileceğim çok bir şey değil ama kalpte çok yoğun bir yüksek sevgi diyebilirim. Yani sadece sevgi, huzur, şükür. Yani zaten dediğim gibi buna karar vermiştim 20'li yaşlarda ve benim için finans ve finansal özgürlük para ve paranın satın alabileceği şeylerden çok daha yüksek. Yani birçok kişi böyle finansal özgürlük, finans konuları dendiğinde lüks yaşam, lüks yaşamak falan diye algılıyor. Benim algımda kendi paramı kazanmak, finansal olarak özgür olmak, canımın istediğini canım istediği zaman yapabiliyor olmak ve kimseye de hesap vermiyor olmak. O yüzden tabii bu olduğunda şöyle bir oh dedim, yani tamam artık. Kadın geldi. Peki para size ne sağladı? Para bana insanlara destek olabileceğim, hayat amacımı gerçekleştirebileceğim daha fazla proje yapabilmemi sağladı. Çünkü para bir araç aslında zaten. Hani araç olarak doğru kullandığında daha fazla senin eline geçmeye başlıyor ve o aracı eğer insanlara hizmet için kullanıyorsan daha fazlası geliyor. Peki para hangi sorunlarınızı çözmedi? Para sorun çözmez ki zaten. Yani bu şey gibi. Mesela dün İki Kadın Sıfır Filtre podcast'inde çok sevgili Fadime Derin'le bir şeyim vardı. Nutritionist, beslenme uzmanı kendisi, bir yayınım vardı ve orada şeyi konuştuk mesela. Kilo vermenin sorunları çözmediği, kilo vermenin mutlu etmediği, aslında yani birçok kadın kilo vereceğim, mutlu olacağımı zannediyor. Mutluluk dış sebeplere bağlı olan bir şey değil. Ve zaten öğretimin içerisinde de en önemli bu var. En önemlisi bu yani. Mutluluk çok içsel bir şey ve dış faktörlere bağladığınızda çok çarpık bir algıdasınız. Dış faktörlere hiç bağlı değil. Evet, mutluysan ve aynı zamanda fit bir bedenin varsa onun keyfini daha iyi çıkarabilirsin ama mutsuzsan ve fit bir bedenin varsa hiçbir anlam ifade etmiyor. Bir işe yaramıyor. Paran işte mutluysan ve paran da varsa bu harika. Onun keyfini çıkarabilirsin ve daha da mutlu olabileceğin deneyimler yaratabilirsin. Ama mutsuzsan ve paran varsa bu çok kötü bir şey aslında. Ve parayla ilgili
Yani şunun çok üzerinde duruyorum. Hayatımda, kendi hayatımda, özel hayatımda, yakınlarımda bunun çok örneklerini gördüğüm için yani her para aynı para değil. Anlamlı para ve anlamsız para olduğunu unutmayalım. Bir amaçla kazanılmış, emek verilerek kazanılmış, alın teriyle kazanılmış ama alın teri derken böyle boş boş değil. Yani gerçekten bize ilham veren şeyleri yaparak kazandığımız, insanlara hizmet ederek, servis vererek kazandığımız para çok hayırlı bir para, çok anlamlı bir para. O yüzden mesela ben kendi adıma bunu söyleyebilirim. Param çok bol bir para benim. Ama hiçbir emek vermiyorsun ve para kendiliğinden geliyor. O çok boş ve anlamsız bir para. O yüzden mesela burada şeyi görüyorum. Görüyorsunuzdur mutlaka. İngiltere'de çok var. Mesela Arap kültüründe petrol zengini falan Arapların acayip parası var. Fakat çok fakirler yani ve gerçekten de şey söylüyorum yazık yani hani yazık gerçekten yazık hani acınası gözlerle bakıyorum çünkü işte elinde son model belki 40 bin pound'a falan aldığı bilmem ne taşlı Chanel çantası bilmem ne Gucci ayakkabısıyla nasıl bir fakirlik yani bunu bence insanlar anlamıyor anlamsız bir para yani emek vermeden başkasının emeğiyle senin cebine giren para çok yazık bir para ve mesela son Rockefeller'ın hayat hikayesini okudum. Ve Rockefeller'ın hayat hikayesinde mesela çok net bunu söylüyor evlatlarına ve ona göre bir sistem kuruyor. Ben de aynı fikirdeyim. Mesela benzer bir şey söylüyor. Benim de düşüncem şu. Allah hiç kimseye hiçbir emek vermeden ve hizmette bulunmadan insanlığa para sahibi yapmasın. Çünkü ben bunu kendi hayatımda, özel hayatımda deneyimledim, deneyimlemeye devam ediyorum. Yani para kendiliğinden geldiğinde bir şekilde aileden, geçmişten gelen bir topraktan olabilir bu. Bir yerlerin kirada olabilir, toprak gelirin olabilir, iş gelirin olabilir. Sen hiçbir şey yapmadan o gelir geldiğinde o feci sağlıksız bir şey hem o para bol değil hemen gidiyor ve sürekli bir para derdi var o insanların. Diğer taraftan emekle kazanılmadığı için, senin alın terinle kazanılmadığı için, insanlığa bir hizmet götürmediğin için o para seni her geçen gün değersizleştiriyor aslında. Ve değersizleşen insanlar gergin oluyor, hırçın oluyor, kafa gidiyor bir süre sonra. Yani çok çok zor bir yere doğru gidiyor. O yüzden Allah hiç kimseyi emek vermeden, bir serviste olmadan parası olacağı seviyeye getirmesin. Çok feci hastalıklı bir durum ve çok üzgünüm yani. Hani bütün kilo problemleri ve sağlık problemleri ve psikolojik problemler hepsi oradan geliyor. O yüzden hani ben de kendi adıma, kendi çocuklarım ve ailem için öyle bir sistem kurmaya çalışıyorum ki yani çalışsınlar, hizmette olsunlar, hayat amaçlarını bulsunlar, kalplerinin götürdüğü yerden gidip işte büyük kızım benimle çalışmaya başladı mesela. Öyle para kazansın. Ona çok net onu dedim ya ben bu parayı sana haftalık hiçbir şey yapmasan da verebilirim ama vermeyeceğim. Gel şirkette çalış. Bunun karşılığında ben sana haftalık vereceğim. Çünkü belli bir yaşa geldin. Yani bunu çalış. Öyle vereyim sana. Gene ben veriyorum. Gene aynı parayı veriyorum ama çalışıyor en azından. Peki kadınların parayla olan ilişkisini nasıl görüyorsunuz? Bozuk. Şöyle kadınların gerçek güçlerine çünkü kadın çok spiritüel bir varlık ve sonsuz hakikatle ve bolluk ve bereket hakikatiyle bağlantı olabildiği için ve alıcı olduğu için kadın paraya hükmedebilecek bir varlık. Bu yeteneğini kullanmıyorsan bu ciddi bir problem ve kadınların kendileriyle ilişkilerinin bozukluğu sebepli kendi paralarını kazanamadıklarını görüyorum ve parayı hayatlarına çekemediklerini ve büyük bir sorun çünkü kadın aslında bir mıknatıs. Yani fırsatları, bolluğu, parayı, ihtimalleri, iş ihtimalleri, yüksek ihtimalleri hayatına sokabilecek bir varlık aslında. Bunu sokamadığında o içerideki manyetik alanda bir eksik olduğunda bu ciddi bir problem. O yüzden onu tekrardan ortaya çıkarmak benim de hedeflerimden biri. Peki bir kadın neden kendi parasını kazanmalı sizce? Özgür olmak için. Kesinlikle. Peki bugüne kadar hiç maddi olarak bir erkeğe dayanmadınız. Neden? Bundan, bundan kimseye hesap vermeyeceğim. Bu seçim bilinçli miydi? Bilinçliydi. Peki para kazanmak mı daha zor, parayı yönetmek mi? Yönetmek. Para kazanmak çok zor. Hatta para bilinci kitabımda da söylediğim üzere zengin çok kolay olabilirsiniz. Kolay yoldan işte bir kumar oynayıp veya bir yerden bir oyun oynayıp bir şey para kazanabilirsiniz. Ama onu yönetmek, onu arttırmak,
bir servete dönüştürmek bayağı bir beceri istiyor. Peki ilk milyon kazandığınız günü hatırlıyor musunuz? Yani milyon kazandığım günü demeyeyim de yani milyon kazanmaya başladığım günleri hatırlıyorum. Çünkü öyle şey gelmiyor. Yani, milyon kazandım olmuyor. Hani bir bakıyorsun sene sonunda kazanmışsın yani gibi. Peki paraya bakış açınız zamanla değişti mi? Evet, kesinlikle değişti. İşte mesela birincisi anlamlı para ve anlamsız para olduğunu gördüm. Anlamsız paranın, kolay yoldan kazanılan paranın, yeterince emek verilmeyen paranın ne kadar büyük problemlere neden olduğunu, ne kadar hızlı elden gittiğini gördüm. Anlamlı paranın insana dokunularak, bir insanın duasını alarak, minnetini alarak kazanılan paranın nasıl kaldığını, nasıl arttığını kendi hayatımda gördüm. O yüzden mesela kendi adıma çok para kazanmak değil, işte helal deniyor, çok klişe ama o helal çok gerçek bir şey yani. Hani minnetle, hak edilmiş şekilde kazanmak çok önemli. Çünkü bir şekilde olduğundan daha fazla charge edebilirsin birine, bir şey isteyebilirsin ama işe yaramıyor. Peki bugün para sizin için ne ifade ediyor? Oyuncak gibi. Oyun alanım gibi. Bir de şimdi tabii yatırımcı olduğum için, risk aldığım için, hele startup yatırımları yaptığım için startup yatırımlarında tamamını kaybedebilirsin parayı. Bence insanın risk alma kabiliyeti geliştikçe paraya bakış açısı geliştikçe risk alma kabiliyeti değişiyor. Ne kadar büyük risk alabiliyorsan paradan o kadar özgürsün aslında. Ben kendi hayatımda bunu gördüm. Evrensel rolünü insan kabul ettikçe, evrensel döngüdeki yerini anladıkça kısmetli biri olmaya başlıyor ve kısmeti artıyor. Tabi burada şey de çok önemli. Ben yani şu anda mesela kendi hayatımda en zorlandığım alanlardan biri bu. Ben bu kadar insanlığa hizmet eden bir şey yaparken ve çok kısmetli bir param varken etrafımda eğer bunu yapmayan insanlar varsa ve duruyorlarsa bu nasibi ve kısmeti limitlediklerini ve engellediklerini görüyorum. Ve şu an onunla ilgili bir şey yaşıyorum yani hani belki de bir karar alma noktasındayım hayatımla ilgili ama yani e, para o kadar ilginç bir şey ki yanınızda kimin olduğu o kanalı kapatabiliyor. Ve o yüzden de çok dikkat etmek gerekiyor. Yani özellikle para konusunda e, aynı bilinçte olmayan iki insan aynı ortamda olduğunda, ortaklıkta, evlilikte, işte iş hayatında, birlikte yaptığınız projelerde, partnerlikte aynı bilinç seviyesi olmadığında biri diğerini limitliyor. Yani mesela yeni bir ortaklık yakında duyar zaten herkes. Yeni bir ortaklık şimdi imzalamak üzereyiz. Türkiye'de bir event serisi başlatacağız, böyle spiritüel eventler. Ben mesela ilk toplantıda orada ortak olacağım kişiye vision'ın ne diye sordum. Ya maddi olarak vizyonun ne? Nereye götürmeyi istiyorsun bu projeyi? Neye adıyorsun? Çok önemli. Yani aynı kafada olan, aynı yerde olan, aynı bolluk, bereket ve parayla ilgili anlam noktasında olan kişi mesela ben dönem dönem onu fark ediyorum yani. Kendi kanalımda olduğumda her şey artıyor. Başka insanlarla böyle bir birleşmeye başladığımda bir bakıyorum değişiyor bir şeyler. Yani para böyle çok ilginç. Para her zaman anlamsızlıktan anlama doğru gittiği için en anlamlı olana doğru gidiyor ve bu konuda çok samimiyim yani öğrencilerime de söylüyorum. Ben bir para kanalıyım, ben bir para mıknatısıyım. Çünkü kendi anlamını bulmuş bir insanım ve anlamımı bulduğum için yani kendi içimdeki serveti bulduğum için ve onunla hizada kaldığım için kendiliğinden geliyor. O yüzden öğrencilerim eğitimlere girdiklerinde birkaç ay içinde para problemi kalmıyor. Çünkü o kanala girdiklerinde ona da akıyor. Çünkü anlamın ne olduğunu biliyor, anlamda kalıyor. Bu kanal anlamlı, anlamla bir kaldığında akıyor. Anlamdan uzaklaştığında da kuruyor yani ve o yüzden hani bir para bilinci kitabı bu arada çok iyi bir kitap bence bu konuda çok tavsiye ederim. Bir paranın bir amaç olmadığını anlamak insan için çok önemli. Para asla bir amaç değil ve para amaçsa hiçbir zaman kazanamayacaksın. Çok üzgünüm sizin için. Paranın bir araç olduğunu anlayıp insanın önemli olduğunu anlamak. İnsan için mesela bu aynı şey yapay zeka için de geçerli. İnsan burada önemli olan. İnsan için yapıyoruz her şeyi. Para da insan için önemli. Eğer insana bir şey katmıyorsan o araç olmaktan çıkıyor ve sadece tüketici rolünde her zaman tıkanıyor yani para. İyi bir fikir değil parayı tüketmek. Bu söylediklerinizden anlıyorum ki siz de paranın enerjisine inanan insanlardansınız. Yani ben Ya insanın böyle enerjisine inanıyorum aslında. İnsan anlamdaysa
para ona akıyor. Yani para bir şey, nasıl diyeyim, bizim ne kadar büyük bir değer olduğumuzu veya bizim hayattaki anlamımızı gösteren bir araç. Peki parayı kötü gören insanlara söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Araç olduğunu görmüyorlar bence ve ne kadar hayatın bütün alanlarını kapsadığını, hayatın bütün alanlarını kapsıyor para. Peki sizce bu yüzden mi sürekli para kaybediyorlar? Mideme çok ağır bir yumruk yedim. O beni ayılttı. Rahat anlar olduğu gibi çok zorlandığımız anlar da vardı ama bunların hepsinin hiçbir şeyin kötü, iyi olmadığını öğrendik ve inanılmaz rahatlamış, hafiflemiş hissediyorum. Anda kalmak deniyor ya, sanki 3 gün anda kaldığımı hissettim burada Nevşehir enerjisinde. Yılların verdiği kafa yorgunluğu, ruh yorgunluğu, zihin yorgunluğu, artık ona ne diyorsak, böyle bir hafifledi, böyle sonbahar olur böyle uçar. Onun gibi hissettim. Çok şey öğrendim bugün. Bugün. Her şey olması gerektiği gibi. %100. Yani ben paraya çok artı anlam yüklemenin de paraya çok eksi anlam yüklemenin de para kaybetmenizin nedeni olduğunu düşünüyorum da görüyorum da. Peki sizce finansal özgürlük ve ruhsallık çatışır mı? Kesinlikle hayır, hatta aynı şey. Çünkü Para Bilinci kitabında da yazdığım üzere servet sahibi olmak için kendi varlığımızdaki serveti bulmuş olmamız gerekiyor. Bugün servet sahibi olan ve sıfırdan, işte Rockefeller'in kitabını okudum dedim mesela, Elon Musk'ı da okudum, birçok servet sahibi insanın hayatlarını inceledim. Servet sahibi olan insanlara bakıldığı zaman kendini insanlığa adayan, gerçekten care eden, gerçekten insanlığı umursayan, insanlık için bir şey yapmak isteyen insanlar olduğunu görüyoruz. Peki, Katkıda bulunmak isteyenler. peki sizce kadınların finansal bağımsızlığı neden bazı erkekleri rahatsız ediyor? Yani bence bu arada bu rahatsızlık dile getirilmiyor. Başka şekillerde gösteriyor erkek bunu. Yani finansal olarak ondan güçlüysen, ben bunu kendi hayatımda deneyimledim, deneyimliyorum defalarca. Sen ondan maddi olarak güçlüysen, o oradaki güçsüzlüğünü başka yoldan çıkarmaya çalışıyor. Yani hani başka türlü seni aşağılamaya çalışıyor gibi bir şey oluyor. Peki sizce para mutluluk getirir mi? Para mutluluk da getirmez, mutsuzluk da getirir. Her neye sahipsen onu arttırır ama o kesin. Mutsuzsan daha çok mutsuz eder. Yani mutsuzsun, depresifsin, o yüzden işte uyuşturucu kullanıyorsun. Para sayesinde daha çok uyuşturucu kullanıp daha çok mutsuz olup daha depresif olup daha korkunç bir yere gidebilirsin. Mutluysan para sayesinde çok daha mutlu olabilirsin. Peki bugün tüm paranızı kaybetseniz ne yaparsınız? Tekrar sıfırdan aynısını kazanırım. Ne kadar sürede sizce? Yani bu noktaya gelmem 10-15 senemi aldı diye düşünsem herhalde bir 5 senemi alır. 5-6 senemi alır. Peki sizce size para kazandıran en önemli beceriniz neydi? İnanç, kendime inanç ve kendimde kalmak, kendime güven. İnsanın resourceful olması, kendine yani bence burada inanç da tabii çok önemli. Yani benim Allah'a inancım çok acayip bir seviyede. O yaratılışla, bütünüyle bağlantıda oluşum, güven mesela çok önemli. Güveniyor olmak. Yani çünkü parayla olan ilişkide güvensizlik bence en çok tüketiyor insanları. Güvensizlik ve panik ve duygusal tetiklenme. Güvenmek, yani bankada biraz bir azalıyor olsa da o an bir yatırım var, yine artacağını bilmek. Yani sürekli artışa odaklanmak, eksiye değil artıya odaklanmak. Ama burada en önemli basic, yani en önemli şeyin inanç olduğunu söyleyebilirim. Ve tabii bütün anlattıklarım ya anlamını bulmak, hayat amacını bulmak. Peki milyoner olmak isteyen kadınlara bir tavsiyeniz var mı? Marka ol, zengin ol eğitimine gelsinler ya da finansal özgürlük eğitim paketimizi alsınlar. %100 o noktaya getiririm onları. Bu birincisi. İkincisi,
Ana formül kadın erkek fark etmez kendini bulman. Kim olduğunu anlaman, kadersel yolunun ne olduğunu anlaman, kadersel yola geldiğinde hayatında herhangi bir eksik olamaz. Onu anlaman. Her şey akıyor, her şey uçuyor. Evet kayıpları olmuyor mu? Evet kayıplar oluyor. Ama o kayıplar zaten yani arkadaş olabilir, işte para olabilir, iş olabilir, bir şeyler. O kayıplar zaten seni bir üst seviyeye çıkarmak için geliyor ve sen sürekli ilerliyorsun. O yolda olmadığında sürekli bir devinim halindesin. Sağa sola garip yollara sapıyorsun ve kalıcı kayıplar yaşıyorsun. Teşekkür ederim. Bu da bölüm 3'ün son Teşekkürler. sorusuydu. Finansal özgürlüğün sonuna gelmiş olduk.